Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şık bir bileklik yapımı göstereceğim. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bugün sizlere bu kolumda gördüğünüz bilekliğin yapımını göstereceğim. Bu bileklikte kullanılan teknik prizmatik right angle tekniği. Yani piramit şeklinde olanı, üçlüsü. Yuvarlak kesimli boncuklarla nasıl yapacağız bunu, onu göstermek istiyorum. Hemen yapımına geçebiliriz. 4 milimlik yuvarlak kesimli bu çek boncuklarını kullanacağım. Bunlar Dolar Beyat Box kutusunun içinden çıkmıştı. Bu videonun altına açıklamalar bölümüne linklerini ekliyorum. 0.8 büyüklüğünde yuvarlak kesimli boncuk gerekli. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Önemli olan düzgün kesimli olması. 0.11 numara düzgün kesimli boncuk gerekli. Ve çelik tele ihtiyacımız var. İsterseniz tabii ki lastikte kullanabilirsiniz. Çeşitli iplerimiz var. Bunu hepiniz tanıyorsunuzdur zaten. Bunu da mutlaka tanıyorsunuzdur. Beyaz olan markasının Wildfire ipi. 0.15 milimlik. Bu da balıkçılarda satılan bir ip. Çok sağlam bir ip. Bunu tanıtmak istiyorum size. Balıkçılar bu ipi neden kullanıyor? İlk önce onu anlatmak istiyorum. Çünkü balon balığı ve birçok adını tam bilmediğim değişik balıklar var. Onların dişleri çok keskin. Onlar için üretilmiş. Gerçekten çok sağlam. Size şöyle test etmek istiyorum. Kesinlikle kopmuyor. Ve aynı zamanda makasla da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle bir seferde kesilmiyor. Yani gerçekten çok sağlam bir ip. Sizlere bunu tavsiye ederim. Bütün balıkçılarda bu ipi bulabilirsiniz. Ben yeşil olarak bulmuştum. Ve çeşitli kalınlıklarda var. 0.18 milimlik kalınlığında bu kullandığım ip. Ama daha incesini de alabilirsiniz. Daha kalını da alabilirsiniz. Ve renkleri genelde yeşil ama başka renkleri de var bildiğim kadarıyla. Ayrıca kapama yapmak istemeyenler için başka bir önerim var. Bugün size onu göstereceğim. 6 milimlik inci gerekli. Ve yine Dolar Beyat Box kutusundan gelen metal antik gümüş rondellalar vardı. Bunları kullanacağım. Ve boncuk iğnesi gerekli. Aletlerimiz var. Aletlerimizden gerekli. İstediğiniz kapamayı kullanabilirsiniz. İsterseniz papağan kapama, isterseniz mıknatıs da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Halkaya ihtiyacımız var. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İlk önce bir tane 0.8, bir tane 4 milimlik, bir tane 0.8, bir tane 4 milimlik boncuk alıyorum ve bağlıyorum. Şekilde oldu. İp alt tarafta. Bir tane 0.8, bir 4 milimlik ve bir tane 0.8 boncuk aldım. Bu sefer 3 boncuğa düştü. İlk önce 4 tane almıştık. Ve yukarıdan giriyorum. Bu şekilde. Ve hemen ön taraftaki 0.8 boncuktan çıkıyorum. Ve beyaz boncuktan da çıkıyorum. İçinden dolaşmış olduk. Bir tane 0.8 numara alıyorum. Ve hemen karşısındaki boncuktan giriyorum. Yani buradan çıkmış deyip hemen karşısından
giriyorum. Bu şekilde ve kapanacak. Yukarıyı da üçlemiş olduk. Tekrar bir tane 8 numara boncuk alıyorum ve ipin karşısından gidiyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda 3, ortada 3 ve altta da 3 oldu. Yani 3 köşeli bir üçgen, prizmatik üçgen oldu. Şimdi bir kere içinden dolaşacağım boncukların. Bunu neden yapıyorum? Çünkü sağlam olması için, yani oynama yapmaması için. Ve aşağı kısmını da sağlamlaştırmak istiyorum. Hemen buradan boncuktan aşağı iniyorum. Bu şekilde sağlamlaştı. Şimdi burada yapmamız gereken, teker teker hepsini dörtlemiş olacağız. Ama ilk önce 3 tane boncuk alarak başlayacağım. Şimdi burayı tek bu boncuğu dörtlemiş olacağım. Sonra bu boncuklara geçip devam edeceğiz. 0,8'den çıktığım için bir tane büyük aldım. Sonra 0,8 aldım ve tekrar büyük aldım. Ve ipin tam ters yönünden giriyorum. Bu şekilde. Ve hemen yan taraftaki boncuktan giriyorum. Şimdi burada alacağımız sayı 2'ye düşecek. Çünkü bu yan komşuyu da kullanacağız ortak olarak boncuklarını. O yüzden küçükten çıktığım için bir tane büyük boncuk, bir tane küçük boncuk alıyorum. Ve ip buradan çıkmıştı. Ben hemen yan taraftaki komşudan giriyorum. Ve tekrar aynı yöne geliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ve hemen devam ediyorum. Bir sonraki boncuktan. Her zaman bir kere boş olarak geçeceğiz. Bunu unutmayalım. Şimdi ortayı üçledik. Üst tarafı da üçleyeceğiz. O yüzden buradaki boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Bir tane 8 numara boncuk alıyorum. Ve hemen ipin karşısındaki boncuktan geri giriyorum. Aşağı indim. Ve buradan dolaşıyorum. Bu orta kısımdan. Tekrar yukarıya çıkacağım. Burada da gördüğünüz gibi dörtlendi. Ve her tarafı aynı şekilde oldu. Şimdi burada üst tarafta
boncukların içinden bir kere dolaşacağım. Hangi boncuğu alacağımıza buradan bakıyoruz. Küçükten çıktığımız için bir tane büyük, bir tane küçük ve bir tane büyük olarak alıyoruz. Yani burada dörtleyeceğiz. İlk başta 3 tane alacağız her zaman. Buradan tersinden giriyorum. İp yukarıda. Şu an ben aşağı kısımdan giriyorum. Ve bir tane hemen ilerliyorum. Bu şekilde. Bir tane büyük boncuk ve bir tane küçük aldım. İlk başta 3 almıştık. Şimdi 2'ye düşürüyoruz. Çünkü buradaki komşudan kullanmış olacağız. Gümüşün içinden giriyorum ve eflatundan çıkıyorum. Bu şekilde ve hemen bir tane boş olarak ilerliyorum. Şöyle sıktığımızda kapanacak ve yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi yukarıya bakıyoruz. Burada sayı 2 olduğu için biz 3 yapacağız. O yüzden bir tane eflatun boncuk alıyorum 8 numara. İp buradan çıkmıştı. Hemen karşısındaki boncuktan geri giriyorum. Aşağı iniyorum. Bu ortadaki eflatundan gireceğim. Tekrar gümüşün içinden yukarıya doğru çıkacağım. Üst kısımdayız. Şimdi hemen buradan eflatundan giriyorum. İçinden bir kere daha dolaşacağım boncukların. Orta kısımda ipi bir kere daha dolaştıktan sonra bir büyük, bir küçük, bir büyük olarak alıyoruz boncuklarımızı. İp buradan çıkmıştı ve tersinden giriyorum. Hemen bir tane boş olarak ilerliyorum. Bir tane büyük boncuk ve bir tane küçük boncuk alıyorum ve ilerliyorum. Burada sayı bu sefer düştüğü için, yani ortak kullanacağız boncukları. Hemen büyük boncuğun içinden giriyorum ve eflatundan çıkıyorum. Aslında işlem çok kolay. Çok çabuk şekilde ilerleyecek ve ortadaki boncuktan bir kere boş olarak geçiyorum. Her zaman bir kere boş olarak geçmeyi unutmayın. Ve yukarı doğru çıkıyorum. Bir tane boncuk aldım. İp buradan çıkmıştı ve karşısından giriyorum. Aşağı doğru indim ve orta kısımdan ilerliyorum. Tekrar yukarı doğru çıkacağım. Ve bir kere daha içinde dolaşabiliriz bu boncukların. Bu şekilde devam ediyoruz bilek boyumuza gelene kadar. Bilek boyu kadar yaptım.
Ve şimdi bitirmesini yapacağım. 011 numara boncuk alıyorum bir tane. Ve hemen ip buradan çıkmıştı. Şuradan giriyorum karşısından. Ve tekrar bir tane alıyorum. Ve hemen araya giriyorum. Ve bir tane daha iğneme taktım. Bu şekilde burayı hafif yuvarlamış oluyoruz. Ve içinden bir tur daha dolaşacağım. İki tarafı da bu şekilde bitiriyoruz. Ve herhangi bir yerde ipimizi dolaştırıp kesebiliriz. Çelik deli bilekliğin içine geçirdikten sonra bir tane metal rondele taktım. Bir tane metal boncuk taktım. İnci taktım. Ve sonrasında kapamanın yarısını taktım. Ve şimdi tekrar boncuğun içinden geçiyorum. Geri dönüyorum aşağıya doğru. Bu şekilde. İlk önce biraz bollaştırayım. Metal boncuğun içinden tekrar giriyorum. Bu şekilde. Ve bunu sıkıştırıyorum. İlk önce buradan şu şekilde sıkıştırabiliriz. Ve şimdi rondeleyi yukarı doğru ittiğim zaman içinde kaybolacak. Gördüğünüz gibi belli olmuyor. Ve çelik telin fazlalığını da kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafını da aynı bu şekilde yapacağım. Bilekliğimiz de bitti. Gayet şık oldu. Ve kolay bir şekilde takıyoruz. Siz de istediğiniz gibi sağdaki ya da soldaki gibi de yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ve ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.